Arkadaşlar merhaba. Şimdi de gitar uygulamalı armoni eğitimine geçiyoruz. Bugüne kadar gördüğümüz armonize konularınız gerek soprano gerek bas partisi armonizesini uygulama kısmını şimdi gitarla yapmaya çalışacağız. Ve o bütün gördüğümüz armoni kurallarının uygulamasını gitar üzerinde göstereceğiz arkadaşlar. Bu sayede de hem gitarla bir eser nasıl çok seslendirilebilir ve icra edilir, gerekse de gitarla nasıl bir eşlik yapabiliriz okul şarkılarına, ister başka eserlere nasıl eşlik yapabiliriz, hangi akorlar armoni kurallarına uygun olarak kullanılır, bu konuları detaylandırmaya basitten zora doğru ilerleyecek şekilde anlatmaya çalışacağız. Bugün örnek olarak da işte her zaman doğum gününde duyduğumuz işte Happy Birthday to You adlı ezginin gitar uygulamalı armonizesi örneği üzerinden anlatacağız. Şimdi öncelikli olarak bir armoniye başladığımız zaman, gitar uygulamalı armoniye başladığımız zaman ilk olarak biz verilen ezginin armonizesine başlayacağız. Normal, daha önce anlattığımız gibi bas armonizesi, gerek soprano armonizesi, bunların hepsi ister piyano için olsun, ister gitar için olsun, piyano için olsun, koro için olsun ya da yaylı çalgılar için olsun fark etmez. Bunu aynı şekilde, aynı kurallar gitar için de geçerli olacak. Tabii bu durumda gitar söz konusu olduğunda da gitara uygun ses aralıklarını düşünmemiz gerekecek. Onu da şimdiden söylemek gerekir. Tabii ki gitarı da bu nedenle gitar uygulamalı armoni konusuna geçebilmek için de belli bir düzeyde, en azından başlangıç düzeyinde gitar çalabilmek gerekmektedir. Şimdi öncelikle verilen ezgiyi armonize edeceğiz. Bu henüz gitar aşamasına geçmeden yapılacak, masa üzerinde aslında, kağıt üzerinde yapılacak konu. Önce verilen ezgiyi armonize ediyoruz. Daha sonra çok seslendirdiğimiz o eski usul, yani iki partili şekilde, dört partili, yani bir piyano edisyonu şeklinde çok seslendirdiğimiz eserin gitara uygulanması aşamasına geçeceğiz. Sonra da gitar için çok seslendirdiğimiz o eserinde arpejler ile çeşitlendirmesini yapacağız. Yani bir şekilde evet çok seslendirdik ama bundan sonra neler yapabiliriz? Gitarda hangi teknik özelliklerini kullanarak onu yeni bir repertuar eseri haline dönüştürebiliriz? Bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ezgimize bakalım. Bu Happy Birthday ezgisini hepimiz biliyoruz. Her doğum gününde zaten müziğini duyuyoruz. Şimdi böyle bir ezgiyi üzerinden biz gitar uygulamalı armoni konusuna geçmiş olacağız. Şimdi öncelikle bu gitar partisyonu değil, bu bir piyano partisyonu. Şimdi aynı şekilde armonize konusunda öğrendiğimiz bütün kuralları şimdi burada da uygulayacağız. Öncelikle eser hangi ton olduğunu belirleyeceğiz. Eserimiz hangi tonmuş? Her zaman ne yapıyoruz? Bitiş sesine bakıyoruz dedik. Eser eğer sol ile bitmişse ve donanımda da herhangi bir değiştirici işaret var mı yok mu ona bakıyorum. Bakın değiştirici işaretimiz sol majör, bize hemen o fikri veriyor. Zaten sol ile bitmiş. Donanımda fa diyez varsa ya zaten sol majördür ya da mi minördür diyoruz. Eser sol ile bittiğine göre sol majördür. Bu bize neyi belirleyecek? Tonunu doğru bulamazsak, yani armoni konusunu daha önce takip etmeyen arkadaşlar mutlaka eski videoları izlemesi gerekir. Gitarla ilgilenenler varsa da bizzat o videolardaki ana konuları anlaması gerekir. Şimdi bunu tekrar burada belirtmekte fayda var. Eserlerin tonunu belirleyemezsek armonizeden bahsedemeyiz. Bu eşlik edeceğimiz ya da herhangi bir ezgiye, esere, şarkıya vesaire eşlik edebilmek için de tonunu bulmamız gerekir. Bu da genellikle son sesidir. Dolayısıyla sol majörü belirledikten sonra bizim dikkat edeceğimiz
İkinci kural şudur. Evet, tonunu belirledik. Sol majör. Peki sol majör denildiğinde bizim aklımıza gelmesi gereken akorlar nelerdir? Sol majörün işte sol majör dediğimiz tonik akoru. Sol, si, re akoru tonik akorudur. Bunu gitarla da uygulamasını göstereceğiz. Bunu nasıl gitarda çalıyoruz? Sol, si, re akoru. Su dominant akoru. Bu do, mi, sol'dür. Su dominant akoru daha önce de belirttiğimiz gibi dizinin, sol majör dizisinin 4. derecesi. Sol, la, si, do üzerine kurulan sese biz do, mi, sol akoruna biz su dominant akoru, subdominant akoru diyoruz. Dizinin 5. derecesi solden itibaren saydığımız zaman sol, la, si, do, re üzerine kurulan akor, re, fa diyez, la dominant. İkinci perde akoru var. Yani dizinin 2. derecesi üzerine kurulan sol, la, la, do üçlü ve beşli şeklinde la, do, mi ikinci perde akoru, la, do, mi, sol ikinci perdenin 7'lisi demiştik. Ve dominant 7'li, demin dominantı söyledim. Re, fa diyez, la. Ona bir üçlü daha, bir ses daha eklediğimiz zaman, yani do sesini eklediğimiz zaman re, fa, la, do olacaktır. Bu da dominant 7. Bir de 6. perdesi üzerine kurulan mi, sol, si akoru var ki bu da dizinin 6. derecesi. Yani sol, la, si, do, re, mi şeklinde 6. derecesi kurulan akora da biz 6. perde akoru diyoruz. Bir kere ilk yapacağımız iş bu akorları öncelikle gitarda duyurmamız gerekir. Yani henüz gitar uygulama aşamasına geçmedik. Öncelikle masa üzerine yatırdığımız, kağıt üzerinde göreceğimiz ezgi önce hangi akorları nasıl çok seslendirmeliyiz onu bir görelim. Buradan da yavaş yavaş artık tamamen gitarı düşünerek çok seslendirmeye başlayacağız. Bu eser bizim için çok seslendirdiğimiz eser artık bir geçiş köprüsü görevinde yapmış olacak. Demek ki biz bir ezgiyi çok seslendirmeden önce tonik sesini, yani tonunu, tonalitesini buluyoruz. Sol, si, re. Ve ondan sonra dizinin 4. 5. özellikle seslerini tespit etmemiz gerekiyor. Hemen dizinin hangi tonsa, do majörse mesela do, mi, sol, fa, la, do ve sol, si, re. Yani dizinin 1, 4 ve 5. derece. Sol majörse sol, si, re, do, mi, sol ve re, fa diyez, la şeklinde bu akorları hemen oturtma. Bu da zamanla kazanılacak bir şey. Yani gitarda elimize aldığımız zaman sol majör söz konusu olduğu zaman bir eser içerisinde hemen şunu bileceğiz. Sol, si, re, sol majör akoru. Yani genellikle sol majör deniliyor. Tonalitesi sol majördür. Evet. Bundan sonra do, mi, sol. Do majör akoru değil aslında bu. Sol majörün subdominant akoru. Yani ana tonalitenin içindeki unsurlardan bir tanesi do, mi, sol. Do majör değil. Do majör ayrı bir tonalite. Demek ki dizinin tonik, do, sol, si, re, do, mi, sol, su dominant ve re, fa diyez, la ve hatta re, fa diyez, la, do dominant 7 akorlarını gitarda peş peşe birazdan da zaten seslendireceğiz. Onları da göreceğiz. Bu sesleri, akorları oturtturduğumuz zaman duyduğumuz bir sol majör esere de eşlik edebilmek de o kadar kolay olacaktır. Bu tabii ki önce kağıt üzerinde çalışarak, akorları iyice özümseyerek, daha sonra da uygulamada artık pratik yaparak gelişecek bir konu olacak. Ama öncelikle teorik olarak konuyu iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi eserin sol majör olduğunu gördük ve buna göre ezgi içerisindeki akorları vereceğiz. Yani esere bakıyorum. Şimdi eser sol majör. Buradaki gördüğüm her ses hangi akorda varsa o akorları yazacağız arkadaşlar. Mesela burada eksik ölçüyle başlayan ezgileri genellikle bütün besteciler olmasa da yani bazı besteciler buraları es yaparak geçiştirebiliyorlar mesela. Burayı es yapabiliyor. Yani sadece sesleri çalarak, tek sesli olarak çalıp akora geçebiliyor. Biz de böyle yapabiliriz. İstersek hiçbir akora geçmeden de yapabiliriz. Şimdi buradaki re sesi genellikle dominantla başlar ama buradaki mi sesine bir bakalım. Bakın buradaki mi sesi nerede var? Sol, si, re. Buradaki demek ki re için ben tonik kullanabilirim. Tamam. Peki dominantla başlar genellikle demiştik. Evet.
Dominantta da var. Bu ikisi de bulunsun elimizde. Yani buradaki re sesi için biz tonik yani sol si re ya da dominant re fa diyez la do yedili ise re fa diyez la do şeklinde kullanabiliriz. Buradaki mi sesi bakın sol si re'de mi yok. Bu akoru kullanamam. Do mi sol'de var. Bunu kullanabilirim. Yani su dominant akorunu kullanabilirim diye şifresini buraya belirtiyorum. Başka re fa la do mi ikinci perde yani su dominant grubundan ikinci perde zaten. Farkı yok. Su dominantta da olabilir. İkinci perdede. Başka mi nerede? Re fa la do mi. Altıncı perdede var. Şimdi altıncı perdeyi genellikle kadans, kırık kadansta kullanacağımız için bunu tercih etmiyorum. Şimdilik burada kalsın. Diğer akorları çalacağım. Şimdi tonikten sonra su dominant gelir. Ama dominanttan sonra su dominant grubu gelemez. Eksik ölçüler genellikle dominantla başlar dedik ama buradaki ezgide bunu yapabilmemiz mümkün değil. Yani burada dominant akorundan çok tonik akorunu tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü tonikten sonra su dominant ya da 2 gelir ama dominanttan sonra su dominant ikinci perde akoru gelmez demiştik. Dolayısıyla yani birinci perde akoru 4'e geliyor ama 5'ten 4'e 5. derece akoru 5'ten 4'e gelemiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Demek ki burası tonik, burası da su dominant akorundan birisi gelecek demektir. Re'ye bakıyorum hemen. Sol, si, re tonikte var. Dominantta var. Bakın re dominantta var demiştik. Evet. Tamam. Akor şifrelerini şimdi sadece belirleyeceğim. Sol tonikte var. Evet. Başka la, do, mi, sol ikinci perde akorunda var. Do, mi, sol su dominant grubunda var. Sadece S yazmamız yeterli. Fa diyez. Fa diyezin zaten yani sol majör için fa diyez yeden sesidir. Bu da zaten sadece ve sadece dominant akorunda olur. O yüzden buraya fazla düşünmemize gerek yok. Ve dikkat ederseniz de bakın fa diyez sadece dominantta var. Burada dominant 7'de ve dominantta var. Başka bir akorda yok. Dolayısıyla burayı da dominant olarak belirledim. Yine re aynı buradaki gibi eksik ölçünün zayıf zamanda yani 3/4'lük bir eser için kuvvetli, zayıf, zayıf diye hareket eder 3 zamanlılar. Zayıf zamanına dikkat edin. Burası da zayıf zamandır. Eksik ölçü zaten zayıf zamanla başlar. Zayıf zamandır. Burada aynı. İsterseniz buradaki gibi tonik. Bakın zaten sonra da mi geldiği için buna da su dominant akorundan biri başlayacak demektir. Yine buradaki gibi istersek bu re'ye akor yazabiliriz. İstersek burada da ve burada da akor yazmadan tek sesinde geçebiliriz. Su dominant. Tekrar re sesi dedik. Re sesi tonikte dominantta var demiştik zaten. Çok fazla düşünmeden tonik ve dominantı burada tercih edebiliriz. La sesi bakın. La sesi ikinci perde akorunda var. Dominant akorunda var. Re fa la. Yani buraya dominant ya da ikinci perde akoru ya da do mi sol ikinci perde akoru yazabiliriz. Eğer buraya dominant diyeceksek burada dominant olur ama buraya dominant diyeceksek ikinci perde akoru olmaz. Dominanttan sonra su dominant gelmez demiştik. O yüzden bunu da burada unutmayalım. Sol sesi yine sol sesin daha önce de tonik ve su dominantta olduğunu söylemiştik. Daha önce bakın şurada mesela şu sol için biz tonik ve su dominant demiştik. Burada görünüyor. Yine aynı şekilde re eksik zayıf zamanda re sesini istersek çok seslendirebiliriz. Tonik diyebiliriz. Ama tonikten sonra dikkat ederseniz burada mi gelmiyor. Burada re'den sonra mi, re'den sonra mi gelmişti. Burada tekrar bir oktav tize çıkıyor. Buradaki oktav tize çıktığı yerde de yine biz ya tonik diyeceğiz. Bakın ya da dominant diyeceğiz arkadaşlar. Onu şöyle yazayım şuraya. Zaten bunun üzerinde çok seslendirmeyeceğiz. Re, tonik ya da re'ye dominant diyeceğiz arkadaşlar. Burada eğer tonik demişsem burada dominant şeklinde başlayabiliriz. Si için biz si için daha önce söylememiştik. Si, sol, si, re bakın tonikte var. Si başka do, mi, sol, re, fa, la, do, mi, sol bakın başka yok. Demek ki bunu tonik olarak kabul edeceğiz. Sol sesi için yine tonik, su dominant demiştik. Burada da aynı şekilde tonik ya da su dominant diyeceğiz. Fa diyez için tek düşüncemiz olabilir dedik. O da dominanttır.
fa diyezi dominant akorunu yazdım. Başka düşünmeye gerek yok. Yeden sesi sadece dominant akorunda var. Mi sesine bakıyorum. Mi sesi do, mi, sol. Bakın su dominantta var. Başka sol, si, re, do, mi, sol, re, fa, la, do, mi ikinci perdede var. Re, fa, la, do, mi, sol, si altıncı. Buradaki fa diyezden sonraki mi'yi bakın su dominantının ya da ikinci perde akoru dışında kullanamıyorum. Burada bir kural dışı bir durum görünüyor aslında. Aslında mi sesi mi sesi bakın sadece la, do, mi sesi sadece ikinci perdede var. Ama bu fa sesi burada sadece dominantta var. O zaman burada bir gecikme sesi olduğunu düşünebiliriz. Buna bakacağız arkadaşlar. Burası bir soru işareti koyarak burası dursun. Burada bir sanki su dominant sesi tonikten sonra su dominanta gelirken fa diyez sesi ile bir gecikme sağlanıyor burada. Gecikme verilmiş. Demek ki buradaki durumda biz armonide dominanttan sonra su dominant ikinci perde getiremeyeceğimiz için burada bir gecikme sesi kullanarak bu kural ihlalini de ortadan kaldırmış olacağız ki burada da bir gecikme sesi, su dominant seslerinden bir tanesi gecikmiş olacak. Onu da birazdan armonize ederken göstereceğiz. Re, fa, la, do yine dominantta var dedik. Başka do, mi, sol, su dominantta var. Yani burasını eğer biz su dominant diyorsak arkadaşlar, yani bir önceki akora şuraya, burası dominant olur, burası su dominant, hepsi gelebilir. Yine do için aynı akorları kullanabiliriz. Si sesi için sol, si, re tonikte var dedik. Başka do, mi, sol, re, fa, la, do, mi şeklinde tonikte olacak. Zaten artık kadans bölgesine geldiğimiz için buradaki toniğin özellikle kadans 6-4 olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Buradaki sol sesi de yine sol, si, re, do, mi, sol. Yine bunun kadans 6-4 olmasına dikkat edeceğiz. Sol sesini, yani başka bir şey tercih etmiyorum. Başka da olabilir çünkü la, do, mi, sol bakın ikinci perde de olabiliyor ama artık kadans bölgesinde, yani eserin biteceği noktada bizim tonikten önce kadans 6-4. Kadans 6-4 neydi? Tonik akorunun ikinci çevrimi, yani basta sol, basta re sesinin olduğu durum. Sol, si, re'de re basta olacağı duruma biz kadans 6-4 diyorduk. Onu da birazdan gitarla anlatırken göstereceğiz. Basta nasıl re, yani en kalın tellerimize boş tel ya da daha farklı bir tel üzerinde bas sesini re tercih etmeliyiz. Kadanstan sonra, yani eserin bittiği şu noktada, eser burada bitecek çünkü çözülüm yapacak. Neye? La, sole çözülecek. Burada çözülüm isteyen şu akorun dominant 7 olmasına dikkat edeceğiz. Bakın la sesi dominant 7'de var mı? Re, fa diyez, la, do. Evet. Kadans 6-4'ten sonra diyoruz o zaman. Mutlaka dominant 7 gelecek diyoruz arkadaşlar. Ve bu sayede de akoru biz armonizesine başlayabiliriz. Akor şifrelerini belirledik. Şimdi burada birinci dolap var. Zaten bu re sesi ile şuradaki re sesi aynı. Buradan direkt re sesinden sonra hemen röprize döneceği için tekrar işaretine mi, re şeklinde devam edecek. Burada da biterken eser si, sol, la, sol şeklinde burada eser bitecek. Dolayısıyla burası da yine burası da tabii ki sol olduğu için tonik, eser tonikle bitecek. Burada da tonik dolap işaretinden dönüş. İkinci dönüşte birinci dolap çalınmıyor biliyorsunuz. İkinci dolaba geçiyor ve eser solle bitecek diyoruz. Buradan sonra da arkadaşlar artık akor şifrelerini biraz daha temiz halini görelim. Son şeklinde biz ne yaptık? İşte şurada daha net görebiliyoruz. Burada tonikle başlamışız dikkat ederseniz. Bunu yapmıştık zaten. Tonik dedik. Daha sonra istersek burada, çünkü başka bir yol yoktu. Tonik yaptıktan sonra su dominant. Çünkü bunu dominant yapamıyorduk. Su dominant geliyordu. Tonik, tonik. Burada fa diyezi dominanttan başka olmaz dedik. Yine re için dominant ya da tek ses kullanabiliriz. Tonik, su dominant, tonik,
Dominant 6 demişiz. Çünkü burada akor durumuna göre istersek istediğimiz gibi de bunu değiştirebiliriz. Tonik, yine tek ses alabiliriz bu R'leri. Sonra tekrar oktava geçerken tonik, tonik 6-4, tonik 6-4, su dominant. Bakın şu yıldız olarak gösterdiğim neymiş demek ki? Burada biz bir geciktirme sesi kullanacağız demektir. Yani su dominantın bir geciktirme sesi. Fa diyez su dominantta yok biliyorsunuz. Ama sonra o sesi gelecek. Onu da birazdan eser içerisinde, ezgi içerisinde göstereceğiz. Do sesi ikinci perde akorunun yedilisinde var. Ya da su dominantta var demiştik. Biz ikinci perde 7'yi tercih edeceğiz. Kadans 6-4, kadans 6-4, dominant ve tonik şeklinde eserimizi bitireceğiz. Şimdi bundan sonra artık yavaş yavaş gitarda önce armonizesini yapalım. Sonra da yavaş yavaş biz bunu gitarda seslendirmeye geçeceğiz. Hemen şimdi hızlı bir şekilde yine piyano partisyonu üzerinden arkadaşlar şimdi biz bu ezgiyi çok seslendirelim. Şimdi hemen eserimizi şu açıdan bakalım. Şimdi ezgimizin tonik, su dominant, tonik, tonik, dominant şeklinde akor şifrelerini yazmıştık. Şimdi birinci akoru hemen birinci akorumuz ilk akorumuz yani şurada ilk akorumuz re için biz burada tonik olabilir demiştik. Hemen o tonik akorunun bakın re ile sol arası altılı aralığı geçmeyecekti. Sol re yani sol si re akorundan ilk akorumu sol si sol re şeklinde yerleştirdim. Bu normalde piyano partisi için ya da koro için yazdığımız çok seslendirme. Altılı aralığı geçmeyecek. Bas ile tenor partisi arası 2 oktava kadar olabilir, geniş tutabiliyorduk. Ama diğer partiler altılı aralığı geçmeyecekti. Özel durumlar vardı. Şimdi ben bu 3 zamanlı ezginin 3. zamanı için, zayıf zaman için tonik akorunu yazmak durumunda kaldık. Çünkü ezgi demin de söylediğim gibi mi için su dominanttan başka gelmiyordu. O yüzden tonik akorunu burada kullanmak zorundayım zayıf zamanında. Eserde tonikle başlamış oldu. Mi sesine geldiğimizde su dominant ile tonik arasındaki yani do mi sol ile sol si re arasındaki ortak sesi hemen tutuyorum. Nedir do mi sol ile sol si re? İşte sol. Sol'ü ortak tuttum. Diğerlerini de en yakın seslere yani si'yi do'ya, sol'ü do'ya, do do, sol mi, do mi sol akorunu ben birbirine bağlamış oldum. Bu sadece koro için ya da yaylar için geçerli değil. Aynı zamanda gitar için de geçerli olacak arkadaşlar. Burada do, do, sol, mi akoru. Şimdi re için tonik akoru yine sol, si, re ile ortak sesi olan sol'ü alto partisinde sol'ü tuttum. Şimdi diğerlerini de yine en yakın do'yu yine si'ye, la'yı sol'e. Yani bir önceki tonik akoruna geri dönmüş oldum. Yani tonik, sol, si, re, su dominant, do, mi, sol ve sol, si, re akorlarına geri geldim. Ama dikkat edin ortak sesi alto partisinde tutmuş oldum arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi bundan sonraki akor yine toniğe bağlanacağı için ortak seslerin tamamı zaten ortak. Bakın basta sol'ü tuttuktan sonra diğerlerini en azından parti atlamasını yapmayacak şekilde, kuralı ihlal etmeyecek şekilde re sol'e gittiğine göre çünkü verilen ezgi bu. Sol'ü de si'ye getirerek buradaki aralığı, altılı aralığı geçirmemiş oldum. Si, re'ye ve sol de aynı partide olduğu için problem yok. Bir partide sesleri sabit tutmuş olduk. Armonik bağlantı yapmış olduk. Şimdi sol fa diyez hareketinde toniği dominanta bağlayacağım. Toniğim neydi? Sol si re. Dominantımız neydi? Re fa diyez la idi. Şimdi ortak olan re'yi tutacağım. İşte bakın o da tenor partisindeydi re. Re'yi tuttum. Diğerlerini de en yakın sesi si la'ya gidecektir. Sol de re'ye, re, re, la, fa diyez şeklinde. Bakın sol fa diyeze, si la'ya, re aynı partide tuttuk. Sol de re'ye gidecek şekilde tonik dominant akor bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Buradaki
R sesini de ister birleştirebiliriz, istersek de yazabiliriz dedik. Biz orada bir dominant akoru yazalım. Buradaki R için dominant yazalım. Çünkü dominant yazar su dominanta bağlarsak, bakın mi sesi için burada da aynı şey geçerliydi. Burada biraz daha onu değiştirmiş olalım. Burada dominantın arasına şu R ortak sesini tonik yaparak su dominanta daha rahat bağlayacağım. Buradaki dominant sesi için dominant, iki tane dominant var zaten. Ortak sesleri zaten tamamı ortak. Aynı partide de tutabiliriz. Ya da bunu geliştirebiliriz de. Yani re, fa diyez, fa, re, la, re şeklinde bir dominant 6. Buradaki dominant demek ki buradaki dominant kök ses, çevrim değil. Burada dominant 6 akorunu, yani re, fa diyezle başlayarak basa, fa diyez getirerek dominantın birinci çevrimini kullanmış oldum. Şimdi hemen onu, zaten sopranoda re ortak olduğu için dominant tonik arasında da çok fazla ortak sesi bağlamaya gerek yok. La, sol'e, re'yi si'ye saplar birleşecek ve fa'yı da, fa diyezi de sol'e götürerek dominant tonik bağlantısını gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi re mi'ye, yani toniği su dominanta bağlarken yine sol si re ile do mi sol arasındaki ortak ses olan sol'ü aynı partide, yani alto partisindeydi sol. Aynı partide tuttum. Diğerlerini en yakın seslere götürüyorum. Yine sol ortakta onu tutuyoruz. Si do'ya, sol yerinde re mi şeklinde tonik su dominantı bağlamış olduk. Tekrar re'ye ortak olan sesi sol'ü tutmuş olduk. Si hareketini yapmış olduk. Bakın burada da sol'ü yine tutabilirdik. Ama buradaki ses hareketini değiştirmiş olduk. Buradaki, çünkü re'den la'ya bakın bir beşli ses atlaması oluyor. Ezgi hareketi bu. Orada bir değişikliğe gidemeyeceğimiz için şurada da ben tenor partisi arasını biraz açarak şu la'ya geçişi rahatlatmaya çalışıyorum. Çünkü altılı aralığı geçmememiz lazım. Dolayısıyla bunu sol sesini alarak sol, sol, si, re şeklinde tonik akorumu uygun hale getirdim. Bir sonraki dominanta bağlarken. Dominant akorumuz neydi? Re, fa diyez, la'ydı. Hemen buradaki fa diyez sesini alarak dominant 6, yani dominant akorunun birinci çevrim durumuna, yani şuradaki gibi birinci çevrim durumuna getiriyorum ki fa'yı bir daha kullanmadan diğerlerini si'yi re'ye, bakın bu si sesi parti atlaması olmaması için soprano partisindeki re'nin üstüne gidemezdi. Parti atlaması olur. Aynı sesi alabiliyoruz bakın. Bu re aynı parti re değil ama. Bu soprano re, bu şu an altonun re'si arkadaşlar. Çünkü soprano re la'ya hareket etti. Alto si re'ye hareket etmiş oldu. Ve diğer sesim olan la'yı da fa diyez la, re la, yani re, fa diyez la akorunun çevrimini parti atlamasına engel olacak şekilde yazmış oldum. Dominantı da toniğe bağlıyoruz arkadaşlar. Ortak olan sesi re, sol si re ile re, fa diyez la arasındaki re'yi ortak tuttum, altodaydı. Diğerlerini de en yakın seslere götürdüm. Bakın şunlara dikkat edin. La, si'ye hareket etmiş oldu. Sol, si, re, sol şeklinde biraz tenor partisini olabildiğince diğer seslere yaklaştırmış oluyor. Bu benim için gitara uygulamada da daha rahatlık sağlayacak arkadaşlar. O yüzden buradaki aralıkları biraz daha tiz ve ek çizgileri kullanmak zorunda kaldık. Burada bir şey değiştirmez bu. Ama ek çizgileri okumakta biraz güçlük olabilir sadece. Onun dışında armonize konusunda bir sıkıntı yok. Toniği bağladıktan sonra diğer partileri istersek çok seslendiririz, istersek es ile, yani susla geçebiliriz. Hemen diğer dizeye geçiyorum, porteye. Şimdi burada 5. ölçümüzdeki re için artık birinci cümleyi sol ile bitirmiş olduk. Şimdi yeni bir cümle başlıyormuş gibi 5. ölçüdeki hemen diğer sesime geçiyorum. Burada şimdi hemen tonik akoru demiştik. Bunu hemen tonik akorumuzu yazalım. Yani si,
re, sol, re şeklinde akorumuzu tonik 6 akorunda, sol, si, tonik 6 akorunda. Buradaki sırf re'yi çift kullanabilmek için tonik 6 aldık. İstersek burada si yerine sol de kullanabilirdik ama re burada bir önceki akorda bağlantılı da düşünebilirsek buradaki re'nin olması daha uygundu. Burada si, re, sol, re şeklinde kullanmış olduk. Burada sol, re şeklinde olmazdı. Sadece si mesela burada si, re, sol, re ya da si, sol, sol, re parti atlamasına neden olabilirdi. Yine bu akorlar içerisinde en iyi tercih tonik 6 olacaktır arkadaşlar. Burada hemen tonik 6'yı tonik 6-4'e yani buradaki sol, si, re sesini yine ortak sesler zaten. Hemen yine re'yi tuttuk. Sol'ü tutabiliriz. Re, sol, si. Bundan sonra istediğimiz akoru da oraya ekleyebiliriz. İster bu re olabilir, istersek de sol olabilirdi. Biz burada re'yi tonik 6-4 yani toniğin ikinci çevrimini kullanmış olduk. Yine sol için tonik 6-4'ü tercih ediyoruz. Burada yine re artık bir oktav aşağıya inmiş oldu. Re, sol, si, re içerisinde si, re, sol şeklinde akorumuzu yazmış olduk. Re, si, re, sol akoru. Dolayısıyla burayı da 5. ölçüyü de tamamlamış olduk. Şimdi tonik 6-4'ü su dominanta bağlayacağım ama demin söylediğimiz gibi burada fa diyez sesi var. Fa diyez sesi su dominantta yok arkadaşlar ama burada var. Demek ki ben burada su dominant akoru varmış gibi ortak sesini de tutarak bağlayacağım. Bakın sol fa'ya, re do'ya burada da sol'e indirmiş olduk. Bu sesi de tekrar sol'e çıkarak yani basa ters tonik ile su dominant arasında ortak sesi tutamadığımız için basa ters hareket yapmış oldum. Sol fa diyeze, re do'ya, buradaki si sol'e, buradaki re de sol'e basa ters yönde hareket ederek toniği su dominanta bağladık. Fakat bakın buradaki fa diyez sesinde mi eksik. Yani su dominant akorumuz neydi? Do, mi, sol'di. Yani sol, sol, do, mi yok. İşte mi de sonradan buraya dahil oluyor arkadaşlar. Bu dahil olurken buradaki geciktirme sesinin yerine de bas sesini de eklemiş olacağım. Burada bakın do'yu da ekleyerek su dominant akoru neydi? Do, mi, sol'dü. Sol, do'ya inerek buradaki akoru da su dominant akorunun mi sesini yani akorun üçlüsünü geciktirmiş oluyorum. Fa diyezden mi'ye. Yani burada bir sol, fa diyez, mi ezgi hareketinde ben burada bir geciktirme sesi, su dominantın bir sesini geciktirme sesi olarak kullanmış oldum ve su dominanta bağladım. Şimdi do sesini de tekrar su dominant akor grubunda zaten ikinci perde akorumuz neydi? La, do, mi, sol'dü. Şimdi o akoru yazıyorum. Sol, la, do, mi, sol'de sol, mi ve basta da la'yı yazarak la, sol, mi çünkü sol sesi dikkat ederseniz tenorda ortak ses olarak tutmuş oldum. Basta la, la, sol, mi, do şeklinde altılar aralığı geçmeyecek şekilde bağlamış oldum. Burada da yine do sesi ikinci perde akorunun diğer bir sesi olarak duyuluyor. Bunu da ayrıca yazmamıza gerek yok. Zaten dörtlük. Ve şimdi ikinci perde akorunu kadans 6-4 yani toniğin ikinci çevrimine sol, si, re'de ortak olan sesi getiriyorum. O da sol sesiydi. Tenor partisinde. Onu bağlamış olduk. Diğerlerini de en yakın sese mi, re'ye ve la'yı da re'ye şeklinde re, sol, re, si, sol, si, re'de kadans 6-4. Tekrar sol için kadans 6-4 yapacağız. Yine re'yi tuttuk. Si'ye bu sefer çıkarttık. Ve oradaki re zaten ikilik vuruş. Bunu geçiyorum. Diğer dominanta geçiyoruz. Dominant akorumuz neydi? Re, fa diyez, la'ydı. Hemen akoru da yerleştirmiş olduk. Demek ki şuradaki ortak ses re olduğu için burada da akorlarımızı bağlamış olduk. Burada da
re, fa diyez, la şeklinde yapmış olduk. Şimdi buradaki dominantı da toniğe bağlayacağım. Do, la, sole, fa diyez, re'ye şeklinde yaptık. Şimdi diğerini de la'ya götürmüş olduk. Burada ve bas sesimizi de ekliyoruz. Bas sesimizde sol zaten tonikte. Sol, si, re, sol şeklinde, yani basa ters hareket yaparak buradaki la'yı sole, fa diyez re'ye ve si'yi, re'yi si'ye getirerek akor bağlantımızı gerçekleştirmiş olduk. Buradaki re, noktalı 8'lik re, baştaki eksik ölçüdeki re zaten aynı akor. O yüzden burayı tekrar çok seslendirmiyorum. Çünkü buradan tekrar buraya geçecek. O istersek onu da yazabiliriz. Ya da S'le de geçebiliriz demiştik. Burayı da S'le geçmiş olalım. Son akorumuz yine zaten ikinci dolaptaki de yine sol akorumuz. Onu da aynı akoru, yani birinci dolaptaki tonik akorunun aynısını yazıyoruz. Ve ezginin sonunu da S'le tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Armonizemizi tamamladık. Bu da zaten klasik armoninin piyano üzerindeki, piyano partisyonu üzerinde yaptığımız çok seslendirme şekliydi. Bu koro partisi aslında olarak, yani bas, tenor, alto ve sopran olarak hazırladığımız şekliydi. Şimdi biz bunu gitara nasıl uyarlayacağız? Ona geçelim. Buradaki kurallarımız ve bu kuralların neler olduğunu bir kere iyi anlamış olmamız gerekiyor. Bunu aynen gitarda da uygulayabilmek için arkadaşlar. Şimdi tekrar ezgimize dönelim. Eserimizi çok seslendirdik. Tonik akor. Şimdi gitarda burada bir geçişte öncelikle bir gitardaki şu seslerin neler olduğuna bir bakalım. Şimdi biz aynı şekilde nasıl piyano, koro vesaire yaylı çalgılar için yapıyorsak, kurallar neyse, ortak ses varsa aynı partide tutmak kaydıyla, ortak ses yoksa basa ters hareket yapmak kaydıyla akorları birbirine bağlıyorduk. Aynı şeyi biz gitarda da uygulamak zorundayız ki armoni kurallarına uygun olsun. Bu sadece armoni kuralı olarak görmemek gerekiyor arkadaşlar. Bu ezginin doğru bir şekilde çok seslendirilmiş bir ezginin doğru bir şekilde duyulması için gerekli. Bu kurallar kural olsun diye değil, doğru yapılmış ezgilerden örnekler çıkarılarak oluşturulmuştur. Yani bu gitar için çok yazılmış eserlere de bakarsanız bu kuralların aynen işlendiğini, uygulandığını göreceksiniz. Bu kurallar uygulansın diye değil, doğru şekilde duyulsun diye. Zaten eğer paralel 5'ler ve 8'ler, yani bu kurallara uymadığımız zaman karşımıza çıkacak en büyük sıkıntı paralel ve 5'li ve 8'liler. Bunlar olduğu zaman zaten ezgi içerisinde bir boşluk oluşturacaktır. Bunu peşin peşin önüne almak gerekir. Yoksa direkt yazılan çok seslendirilmiş eserleri tekrar bu şekliyle düzeltmeniz gerekecek ki yine geleceğiniz nokta burası olacaktır. Şimdi biz armonizesini yaptığımız ezginin sol majör tonalitede olduğunu söylemiştik. Şimdi bu sol majör tonalitedeki ezginin öncelikle gitar uygulamalı şekline bakacaksak önce tonik, su dominant, dominant ve tonik akorlarını çalmamız gerekiyor. Bunu öncelikle pratik olarak bunu gitarda uygulamasını yapmamız lazım. Şimdi bu akorları bir dinleyelim ve akor geçişlerinin nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Evet, dinleyelim arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz birinci akorumuz tonik, 6. telden solü alıyoruz ve bare basıyoruz 3. perdede. Ama buradaki sol sesini de yine 4. telden alıyoruz. Bakın bunlar boş tel değil. Yani bu en azından
dördüncü teldeki solü, si'yi ve re'yi basmamız gerekiyor. Şimdi burada tonik akorunu bastık. Solü dördüncü telden alıyoruz. Bunu akor seslerin aynı ses yüksekliğinde olan solü su dominanta bağlarken, bakın su dominant akoru neydi? Do mi sol'di. Buradaki sol sesine bağlarken şöyle gösterelim. Buradaki sol sesi bir öncekindeki sol sesinde dördüncü perdede telde basarken bu sol sesini boş tel alıyorum. Dolayısıyla burada yine akor bağlantısını gerçekleştirmiş. Yani bu sol sesi 0, yani üçüncü tel boş. Bu dördüncü telde arkadaşlar, biliyorsunuz gitarda tel numaraları daire içerisinde gösterilir. Bu sol sesini oradan alıyoruz ve üçüncü parmağımızla basıyoruz. Dolayısıyla sol, sol, si ikinci parmakla basıyoruz. Sol ve re bunlar birinci parmakla. Burada nereden aldık? Zaten C3 yani kapo 3 yani üçüncü perdede bare demek arkadaşlar. Bunu biz bareyi basıyoruz buraya kadar. Daha sonra yine do'yu 3 ile alarak do, sol, do'yu 1, mi'yi boş şeklinde alıp şu sol aynı telde olmasa bile, bakın şu sol aynı telde olmasa bile aynı partide olduğu için akor bağlantısını doğru gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü o ses aynı oktavdaki ses arkadaşlar. Her ne kadar biri dördüncü tel, biri üçüncü tel olsa dahi aynı oktav sesler. Dolayısıyla buradaki sol toniği su dominanta sağlıklı bir şekilde bağlamış oluyoruz. Şimdi toniği su dominanta bağladıktan sonra su dominantı dominanta bağlamak için ortak ses dominant yedili de var. Do, mi, sol ile re, fa diyez, la da la sesi, do sesi, re, fa, la, do diyez, re, fa diyez, la, do'da do sesi var bakın. Do'yu aynı partide. Nerede? İşte burada alto partisinde aslında aynı partide tutmuş oluyorum. Demek ki buradaki do yine 1 ile bastığım do, burada fa diyezi 3 ile basarak akor bağlantısını gerçekleştirmiş oluyorum. Bu la'yı da 2 ile basarak bu do da aynı partide birinci parmakla yerinde kalacak arkadaşlar. Re sesimiz de zaten dördüncü tel boştu. Re, la, do, fa diyez akorumuzu bastık. Demin de dinlediğimiz gibi artık çözülüm isteyen re, la, do, fa diyez çözülüm istiyor. Nereye? Bütün dominant akorları nereye çözülür dedik? Toniğe çözülecek. Yani dominanttan sonra dominant gelmiyorsa mutlaka tonik gelecek. Su dominant asla gelemez dedik zaten. Dominant. Ortak olan ses yok. O zaman fa'yı re'ye, do'yu si'ye, la'yı sol'e doğru yani aşağı yönde hareket ediyorsak o zaman re'yi de yukarıya yönde bas partisini yukarı yönde götürerek akor bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Bu akorları gitarın birçok perdesinde kullanabilirdik. Burada ben basit şekliyle göstermiş oldum. Yani burada tonik, su dominant, dominant ve tonik akorlar bağlantılarını kısmen örneklendirmiş olduk. Şimdi biz burada eser içerisinde de mesela tonik dominant ve su dominant akorlarını nasıl bağlayacağız? Bakın bir tane örnek tonik dominant akor bağlantısında. İşte burada yine üçüncü perdede bare basarak yapacağımız bir akor bağlantısı bu. 3 Roma rakamıyla gösteriyoruz biliyorsunuz. Sol, sol, si, re, sol şeklinde tonik akorumuzu çalabiliriz. Bunu da re, la, re, fa diyez sesine yani dominantın 3 seslisine yani bu aslında 5-3 akor arkadaşlar. Yani 3 ve 5 yani 7'lisi değil. 3-5 akor. Re, la, do, re, la, re, fa diyez şeklinde akoru bağlamış olduk. Burada ortak olan sese dikkat edin. Re, tonik dominant arasındaki ortak olan ses aynı partide tutulmuş oldu. Peki toniği dominant diye bağlarsak bakın burada sol, fa diyeze, re, do'ya, si, la'ya şeklinde şu sol'ü çalmak zorunda değiliz. Yani icra etmek zorunda değiliz. Kullanabiliriz de kullanmayabiliriz de.
basa ters hareket yaparak, bakın solde re'ye diğer üst partilerin tersi yönde giderek paralel beşli hareketini ya da sekizliği engel olmuş olduk. Bunu da bu şekliyle pratik yaparak görmemiz gerekiyor. Şimdi su dominantı dominanta bağlarsak, su dominantımız do mi sol'dü. Do sol do mi şeklinde yazıyoruz. Re la do fa diyez, yani dominant 7'deki ortak olan do'yu yine aynı partide diğerlerini en yakın sese götürerek halledebiliriz bu akor bağlanışında. Eğer su dominantı dominanta, yani dominantın üst seslisine bağlayacaksak, do sol do mi yine aynı akorumuz. Bakın mi re'ye, do la'ya, sol fa diyeze ve do da re'ye giderek basa ters hareket yapabiliyoruz. Burada tabii ki bazen re, la yerine basta, la da kullanmakta mümkün olabilir. Şimdi birazdan bu sesleri de dinleyelim. Öncelikle şu akorların bir bağlantısını duyalım gitarla arkadaşlar. Öncelikle tonik dominant akor bağlantısını duyalım. Şu ilk akor bağlantımızı şimdi gitarla bir seslendirelim. Evet, şimdi tonik dominant 7 akor bağlantısını seslendirelim. Buradaki dominant 7'linin dominanttan ne kadar farklı olduğunu ve ne kadar daha fazla çözülüm istediğine dikkat edin arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi su dominant dominant akor bağlanışlarını gitar uygulamalı şekilde duyalım. Su dominant dominant 7 akor bağlanış. Evet. Evet, şimdi su dominant dominant akor bağlantısı. Bu dominant 7 akoru değil arkadaşlar, ama re'yi ve fa la do olsaydı 7'li olurdu. Do sesinin eksik olduğuna dikkat edin. Şimdi su dominant dominant akor bağlantısının gitar uygulamasını duyalım. Evet, şimdi su dominant tonik akorunu yapmadık. Şimdi ona bir bakalım. Su dominant akorumuz do sol do mi idi. Şimdi tonik sol si re idi. Burada ortak olan ses, bakın şurada tenor partisinde bunu tutuyorum. Diğerlerini en yakın seslere götürerek akor bağlantımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani do sol do mi, sol sol si re akoruna bağlanmış oluyor. Şimdi bunu da hemen akor bağlantısını duyalım arkadaşlar. Su dominant tonik. Evet. Evet, şimdi su dominant tonik akorunda sol sol do mi, burada bir fark var. Yani buradaki do mi sol sesinde buradaki su dominant 6-4 akor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani basta do değil de sol sesinin duyulduğuna dikkat edin. Dolayısıyla tonik arasındaki ortak sesimiz de sol'dü. Onu da basta tutmuş olacağız. Sol sol do mi, sol'ü tuttuğumuz zaman sol sol si re şeklinde yine bağlayabiliriz. Burada ortak sesi 2'ye çıkmış olur. Ama böyle durumlarda da su dominant 6-4'ü de toniğe de bağlayacağımız durumlarda olacak. Bunu da bir duyalım. Su dominant 6-4 tonik akor bağlantısı. Evet. Evet, şimdi ikinci perdenin yedilisi, biliyorsunuz bunu su dominant akor grubuna dahildi. Bunu tonik akoruna bağladığımızda ne olacak? Akorumuz neydi? La, do ya da mi, la, do, sol şeklinde. Bu mi de olabilir. La, la, do, sol, la, la, do, mi. Burada mi'yi kullanarak da ikinci perde akorunu kullanabiliriz. Burada tonik ile ortak olan ses sol, si, re ile la, do, mi, sol arasındaki sol'ü tutabiliriz. Do, re'ye, la, si'ye şeklinde. Burada da mi ya da la kullanacaksak sol'e gidecektir. Şimdi ikinci perdenin yedilisinin ikinci çevrimine dikkat edin. Tonik akor bağlantısını, şimdi gitar uygulamalı şeklini duyalım. Evet. Şimdi de ikinci perde yedilisi, yani la, do, mi, sol çevrimi ve bunu da artık 8. perde için görüyoruz.
Burada la, mi, sol, do, la, do, mi, sol akoru yani ikinci perde akorunun bir çevrimini görmüş oluyoruz. Tizde de do olduğuna dikkat edin. Bu do sesi de si'ye çözülecek tonik akorunda. Burada da dolayısıyla sol, si, re'de basta re gelerek akor bağlantısı. Yani bu da boş tel. Bu da boş tel olacak şekilde iki akor bağlantısını nasıl yapıyoruz onu görelim. La, mi, sol, do, re, re, sol, si, sol, si, re akoruna nasıl bağlanıyor onu da duyalım arkadaşlar. Evet. Evet, burada da dikkat ederseniz sol sesi yine aynı partide mi re'ye, do si'ye inmiş, la da re'ye hareket etmiş. Burada ikinci perde akorunda, ikinci perdenin yedilisinde genellikle bu mi sesini mi bemol şeklinde de görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun da daha sonra detaylarını vereceğim. Bunun da bir mi bemol sesiyle birlikte nasıl duyuluyor ona da bir dikkat edelim. Bir de ikinci perde 7 akorunun mi bemolle durumunu tonik 6-4 akor bağlantısını duyalım şimdi de. Evet.